Ocağı Çıkıntık'tan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam bir şifa kaynağı olan kozalak şurubu yapacağız. Tarifimize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, aslında şimdi tam da zamanı. Bu kozalakları böyle küçük taze çam ağaçlarından toplayabilirsiniz. Yaklaşık 25-30 tane bile olması sizin işinize yarar. Hem nezlede çok faydalı, gripte çok faydalı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve bir sürü faydası var. KOA hastalarının bile kullanması öneriliyor. Dediğim gibi ben açıklama kısmına detaylarını bırakacağım. Umarım siz de yaparsınız ama yapmakla uğraşmak istemezseniz eğer aktarlardan elde edebilirsiniz bu şurubu. Şimdi bir gece önceden ben bunları topladım, temizledim, güzelce yıkadım. 3-4 su değiştirerek bir gece boyunca beklettim. Siz de mutlaka bir gece suda bekletin. Ve ara ara kontrol ederek suyunu temizleyin ki temiz olsun. Şimdi bunları tencerelere pay edip ondan sonra işleme başlayacağız. Evet, kozalaklarımızı göz kararı 2 tenceremizde pay ettik. Şimdi üzerini geçene kadar suyla dolduracağız ve kaynamaya koyacağız. Yaklaşık bir 3 saat kadar kaynama süresi olacak. Evet, artık kozalaklarımız kaynamaya hazır. Artık kaynatabiliriz. Evet, kozalaklarımızı ocağa aldık. Şimdi bu böyle bir yaklaşık 3-4 saat kadar kaynayacak. Özü çıkana kadar ara ara karıştırıp üstünde biriken tortuları alacağız. Daha sonra da diğer işlemleri yapacağız. Evet, kozalaklarımız gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başladı. Ara ara böyle alt üst etmeniz gerekiyor. Rengini de salmaya başladı. Bir iki saat sonra daha da salacak, daha da koyulaşacak bir rengi. Ve kozalaklar iyice kaynamanın etkisiyle yumuşayacak, özünü salmaya başlayacak. Bundaki en önemli şey böyle taze kozalak toplamış olmanız. Eski kozalakları kesinlikle almayın. Ben şurada bir tane koydum, o renk vermesi için. Siz de sadece bir taneyi rengini oturtturabilmek adına kullanabilirsiniz. Evet, kozalaklarımız yaklaşık 1,5 saattir kaynıyor. Gördüğünüz gibi şöyle üzerlerine hafiften köpükler oluşmaya başladı. O köpükleri şöyle bir kaşık yardımıyla alırsanız iyi olur lezzet açısından. Acılık vermemesi için. Zaten çok olmayacak köpük, çok az olacak. Onları da kenardan hafif hafif toplayabilirsiniz. Evet, yaklaşık 3 saat boyunca kaynattığımız kozalaklarımız artık oldu. Suyunun rengi iyice değişti. Özünü saldı. Şimdi büyük kozalakları içinden alıp daha sonra süzeceğiz. Evet, kozalak şurubumuz kısmen hazır. Şimdi hem böyle bir tel süzgeç hem de şöyle bir süzme bezinden faydalanacağım ki içine fazla bir tortu kaçmasını istemiyorum. O yüzden bezi şöyle yerleştirip süzme işlemini gerçekleştireceğiz. Tortular tıkadığı için tabii ki yavaş gidiyor. Şimdi şöyle bezi toplayıp ona biraz yardım edeceğiz. Şimdi diğer tenceredekini de süzüyorum.
Aslında bakıldığı zaman sadece kaynatma süreci biraz uzun ama yapımı çok kolay ve bir o kadar da faydalı. Özellikle sigara kullananlarda çok faydalı, balgamı söktürmeye çok yardımcı oluyor. Dediğim gibi sağlık açısından inanılmaz faydalı. İşte bağışıklık sistemimizi çok güzel güçlendiriyor. Ben zaten videonun alt bölümüne, dediğim gibi açıklama bölümüne neye iyi geldiğine dair ayrıntılı bilgileri paylaşacağım. Umarım siz de yapıp deneyip memnun kalırsınız. Büyükler bir tatlı kaşığı her gün tüketebilir. Küçükler ise bir çay kaşığı tüketebilir. Kronik bir hastalığınız varsa ya da herhangi bir şeye alerjiniz varsa mutlaka doktorunuza danışın. Ama onun dışında herhangi bir yan etkisi yok. Aksine çok faydalı. Kışın nezle, grip dönemlerinde kullandığımızda hastalıktan daha kolay kurtulmamızı sağlıyor. Evet, süzme işlemimiz bitti. Şimdi ben tencereyi yıkayacağım. Daha sonra bardak ölçüsüyle ölçüp kaç bardaksa ona göre şekerini ayarlayacağım. Sizlere de söyleyeceğim. Evet, toplamda 11 bardaktan birazcık işte fazla çıktı. 11 bardak çıktığı için ben yaklaşık 6 su bardağı aynı bardakta şeker koyacağım. Şeker oranı daha az ya da daha çok damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hiç şekersiz de tüketebilirsiniz ama öyle çok acı oluyor. O yüzden şekerle birazcık tatlandırıp lezzetlendirmek gerekiyor. Evet, dediğim gibi yaklaşık 6 bardak şeker koyacağız. Şekerimizi koyduk. Şimdi yarım saat kadar kaynatacağız. Daha sonra içine bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu koyacağız. Evet, şimdi şekerimiz eriyene kadar, kıvam alana kadar kaynatacağız. Bu da yaklaşık yarım saat kadar sürecek. Dediğim gibi kaynamaya başladığında bir tatlı kaşığı kadar limon suyunu ekleyeceğiz. Bir 5 dakikada öyle kaynayacak. Daha sonra kavanozlara alabiliriz. Yalnız dokusu ve rengi muhteşem oldu. Şimdi bu şekilde orta ateşte kaynayabilir. Evet, yarım saat kadar şerbetimiz kaynadı. Kıvam aldı. Zaten böyle bir reçel gibi falan hayal etmeyin. Sulu bir kıvamda olacak. Böyle çok koyu bir kıvamda olmayacak. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar limonumuzu ekliyoruz. Bu şekilde de bir 10 dakika kadar kaynadı mı artık hazır demektir. Evet, şerbetimiz oldu. Artık kavanozlara yerleştirebiliriz. Hemen ilk sıcağıyla güzelce kapatıyoruz. Kozalak şerbetlerimizi sıcakken kavanozlara aldık. Şimdi bunları ters çevireceğiz. Böyle sabaha kadar bekleteceğiz. Daha sonra serin bir yerde saklamamız gerekiyor. Buzdolabınızda yer varsa buzdolabınızda saklayın. Eğer buzdolabınızda yer yoksa güneş görmeyen ve serin bir yerde saklamanız yeterli. Ocağı Mutlu olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.